Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel çantayı yapacağız. Çok istediniz. Sizler için en güzelini yapmaya çalıştım ben de. Olabildiğince markadaki görseli yakaladık ama çok daha güzel, çok daha ideal bir boyutta hazırladık. Saplarını sizin daha rahat yapabileceğiniz, daha temiz ve daha kullanışlı hale getirdim. İçine çıt çıtını taktım ve işte sürpriz. Öyle bir çapraz sap ki bu. Şimdi göreceksiniz. Hem dışarıda böyle her zaman elde çanta takmak yorabiliyor. Bu anlamda sizin için bir kolaylık sağlayacak. Bakın şöyle hemen takabileceksiniz. Hem de aynı zamanda istediğiniz zaman bu çantanın içinde bakın şimdi şöyle ağzını birbirine yaklaştıracak şekilde bunu bağladığınızda, şimdi kameranın karşısında zorlandım ama sonrasında çıt çıtlarımızı bakın takıyoruz ve bakar mısınız tatlılığına? İsterseniz böyle takın bu tarafından, isterseniz bu tarafından. Yani o kadar güzel oldu ki bu hali de çok güzel. Yani istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Dilerseniz de açıp yine o geniş haline getirebilirsiniz. Bu saplı içinde hareketli D'ler ile tutturduğum çok rahat bir şekilde örebileceksiniz. Malzeme ve tüm teknik bilgileri biraz sonra size daha yakından göstereceğim. Bakın elde de oldukça şık duruyor. Kullandığım tüm renkler bakın gövde kısmında markadakiyle aynı. Sadece tabanda kendim istediğim renkleri kullandım. Bakın bu şekilde. Daha pastel tonlarla da nasıl duracağını görün istedim. Siz dilerseniz çantanızın tüm renklerini bu şekilde değiştirebilirsiniz. Saplarımız silindir sap, örgü sap. Dediğim gibi hem sizin için yapması daha kolay olacak hem de gördüğünüz gibi çok da şık duruyor. Sarma saplar karşıdan her ne kadar güzel gözükse de yakından ne yazık ki defoları çok fazla oluşabilen bir sap türü. Özellikle sık iğne ile yapılan. Böylece o problemi de ortadan kaldırdık. Dilerseniz astarlayabilirsiniz. Ben acele ettim. Sizler için videoyu yetiştirmek için henüz astarlamadım. Ama astarını da en kısa zamanda yapmaya çalışacağım. Tüm detayları var. Eğer orijinalindeki sapı yapmak istiyorsanız videoda size onu da anlattım. Videonun içinde onun yapılışını da görebileceksiniz. Ama ben dediğim gibi bunu tercih ettim ve bunu taktım. Çok güzel oldu. Benim çok içime sindi. Umarım siz de beğenmişsinizdir diyorum. Çok güzel teknikler gösterdim bu motifte. İşinize yarayacak. Şapkası da inşallah çok yakın zamanda sizlerle birlikte olacak. Beklemede kalın. Yine onu da olabildiğince en ideal boyutlarda sizler için çalışacağım. Ben kulakları tutturdum. Bakın çiçeğin buralarının kalkması hoşuma gitmiyor benim. Sonrası için kıvrışma problemleri yaşatabilir size. O yüzden onların da uçlarını tutturdum. Gelin şimdi teknik detaylarımıza geçelim. Hangi renk iplerimizden kullandık? Çanta toplamda kaç gram? Bunların bilgisini vereceğim ve sonra hemen örmeye başlıyoruz. Ama küçük bir hatırlatma yapmadan geçemeyeceğim. Hala kanalıma abone olmadıysanız ama videolarımı severek izliyorsanız lütfen sizden ricam abone olun. Abonelikler tamamen ücretsiz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Etkileşimleriniz benim için çok kıymetli diyorum ve hemen laf uzatmadan başlıyorum. Evet, şimdi çantamda 320 gram ip kullandım. Ben kağıt ip tercih ettim ancak siz dilediğiniz ipi tercih edebilirsiniz. Yani normal böyle makromelerle örmeye de uygun, özellikle koton makromelerle çok daha güzel olacaktır. Sonrasında rafya ip kullanabilirsiniz. Rafyada daha tok, daha böyle dolu dolu olacaktır görüntünüz. Ben bu şekilde orijinaldeki görseli yakalamak adına bunu tercih ettim. Gerçekten son derece detayları çok güzel. Bakın ağız detayından tutun. Yani çok güzel bir video oldu. Benim çok içime sindi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. 320 gram ipiniz varsa haydi hiç durmayın. Hemen bu çantayı örmeye başlayın. Başlayalım dilerseniz. Bakın şimdi ben önce 4 tane motifimi hazırladım. Beşincisini birlikte yapacağız. Birbirinin aynısı. Büyüklük olarak, yapılış olarak her açıdan aynı. 4 tane bakın gördüğünüz gibi motif var. Çantanın orijinaline uygun olarak renkleri seçmeye gayret ettim. Tabanını sadece özgür çalıştım. Size de alternatif olması açısından
Aslında komple bu renk yapacaktım ama baktım ipim yetmeyecek. O yüzden vazgeçtim. Bu da böyle farklı bir çiçek görüntüsü oldu. Alternatif düşünebilirsiniz. Hani sanki merkezi de bir çiçek, genele bakınca da bir çiçek görüntüsü oluşturuyor. Şimdi bu videoda öncelikle motiflerimizi tamamlayacağız. Daha sonrasında arkasından hemen ilmek kaydırmayla çantamızın parçalarını birleştireceğiz. Sapını yapacağız ve çantamız hazır olacak. Şimdi çantamızın orijinalinin büyüklüğü bu şekilde değil. Onu söyleyebilirim. Çok daha küçük versiyon olarak, boyut olarak. Ben birazcık daha çantayı daha bir kullanışlı el boyuna getirmek için motiflerimi büyüttüm. Motiflerimi büyütürken aslında yaptığım tek şey şu. Normalde bu, şöyle hemen göstermek istiyorum. Şu çiçek kısmında 3, 4, 5 deyip yelpazesini koyup bitiyordu. Ben ne yaptım? Bir sıra daha fazladan ekledim. Burada ne oldu? 3, 4, 5, 7 ve buraya büyük yedili bir yelpaze koydum. Ve en sonunda da bakın bu yelpazelerin ucunu tutturdum. Böylelikle çantanızın şu uç kısımları hiçbir şekilde kalkmayacak, kötü görünmeyecek. Bakın jilet gibi bu şekilde güzel motifleriniz olacak. Gördüğünüz gibi şekil itibariyle olabildiğince kareye en yakın formda çalışmaya çalıştım sizin için. Şimdi hiç laf uzatmayacağım. Hemen başlayacağım. Sadece ne bilgisi vereceğim size? İp konusunda en çok gelen sorulardan bir tanesi ipleriniz. İplerim kilo halinde satılan iplerden. Kilo halinde satılıyor. Ben onları bu şekilde yumak haline getiriyorum. Kalınlıkları denk olmaz. Yani aynı kalınlıkta ip bulmak farklı renklerde gerçekten çok zordur. Hiç bunu dert etmeyin. Sorun değil. O birbirini dengeler. Yani atıyorum çiçeğin yaprakları biraz daha kalın, işte aradaki ip daha ince düşebilir. Mesela bunda olduğu gibi aradaki yeşiller bir tık daha ince bir ipti ama şu görmüş olduğunuz bej krem rengimiz daha kalındı ama yine de birbirini dengeledi. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi ben daha rahat videoda görmeniz açısından bakın şu koyu renkleri öncesinde çalıştım. Yine orijinaldeki renklerimiz, güzel bir turuncumuz, mavimiz ve mürdüm rengimiz var. Bunları çalıştım. Videoda rahat görmeniz açısından açık rengi sona bıraktım. Bunun eşini yapacağız şimdi birlikte. Başlangıcımız kiremit. Kiremitin üzerine çok güzel, yeşilin çok güzel bir tonu ve arkasından bu da kağıt ipte en açık ton diyebileceğimiz, yani hasır tonunun en açığı. Bu rengi kullandım. Dediğim gibi olabildiğince elimdeki en yakın tonları tercih etmeye çalıştım sizin için. Ben 4 milimetrelik tığ kullanıyorum. 4 milimetre. Bakın burayı baz alıyoruz. Tulip marka tığ kullanıyorum. Özellikle kağıt ip örüyorsanız lütfen buna çok dikkat edin. Zaten zor bir ip. Tığınız kötü olursa işiniz çok daha zor oluyor. Ne kadar bir ipe ihtiyacımız var ortalama? Zaten başında genel ölçüyü söyledim. Şimdi tek tek ipleri ayrı ayrı ölçmedim. Ortalama, yani toplamda ne kadar gittiğine şöyle bir bakalım dilerseniz. Bakalım. 4 tanesi 200 gramsa demek ki 250 gramla parçalarımız bitecek. Şöyle, ben siz göremiyorsunuz ama 4 tanesi 200 gram geldi. Yani parça başına 50 gram diye düşünebilirsiniz. Hadi hemen başlayalım. Sihirli halkayla başlayacağım ben. Siz dilerseniz zincir çekerek de başlayabilirsiniz. Ben alışmışım böyle sihirli halkayla rahat ediyorum. Şimdi nasıl yapıyoruz sihirli halkayı? Şöyle bakın. Şu görmüş olduğunuz orta parmağımın üzerine bir çarpı yapıyorum. Ve bu çarpıyı baş parmağımla sabitliyorum bu şekilde. Sonrasında tığımı bakın başı altta koydum. Alttaki ipi çektim yukarıya. Kıvırdım, döndüm ve bir zincirle bu şekilde sıkıştırmış oldum. Şimdi bu halkanın içini döndüreceğiz. Örerken de bu iki ipi birden kullanacağız. Hemen başlıyorum. Şimdi 7 tane öncelikle sık iğne yapacağım. 8. birleştirirken oluşacak kendiliğinden. Yani merkezde normalde 8 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Ama bu 8. oluşacak. Şimdi nasıl olduğunu göreceksiniz. 4 tanesini yaptık. 5, 6 ve 7. sık iğnemi yaptım.
Şimdi yavaş yavaş, biliyorsunuz özellikle bu ipte biraz dikkatli çekmeniz gerekiyor. Kopma yapabilir. Şimdi ne yapıyorum? Bu ipimi uzatıyorum. Buradaki görmüş olduğunuz ilk ilmeğimiz bu. Şimdi bir yerimi belli edeyim, gireceğim yeri önden. Arkadan giriyorum. Bu ipi arkaya, bakın bu ilmeğin içinden arkaya çekiyorum. Şimdi çektiğim ilmeği tutuyorum. Bakın bu ipin şöyle hareketli burada bir devamı var. Buradan giriyorum. Arkadan bunu takıyorum. Ve sıkıştırıyorum birazcık. Hatta bu ipi de arasına alalım. Onun üstüne yürüterek gidelim. Şimdi çıkarttım. Ve yukarıya çıktım. Şimdi buraya ne yaptım? Bir ilmek daha yaptım. Ve şu anda da üstünü örüyorum. Bakın sayalım. Şu an battığım ilmek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Görüyorsunuz değil mi? Hem yaptık hem üstüne çıktık. Bir tane de sık iğne yapmış olduk böylelikle. Şöyle tekrardan hafifçe sıkıştırdım. Şimdi üstünü örmeye başlıyorum. Her bir ilmeğe 2 tane batıyoruz. Şimdi bir taneyi yapmıştım. Aynı yere tekrar girdim. Bir tane daha yaptım. Bakın bunun ilk yaptığımızın tepesi yok. Dönüp dolaşıp geldiğimizde buraya birleştirdiğimizde bunun da bir tepesi olacak. Hemen yanındaki ilmeğe geçiyorum. Spiral gitmedim. Bakın görüyorsunuz bir üst sıraya çıktım. Yine buna da 2 tane. Çok geniş yapmamaya çalışın. Şu özellikle bu çiçeğimizin bu yuvarlak kısmını yaparken biraz elinizi sıkmaya çalışın. Merkezimiz çok geniş olmasın. Sonra bombe oluşur. Ya da ne yapabilirsiniz? Mesela bu merkezi yaparken birazcık küçük bir tığ kullanabilirsiniz. Eğer elinizi sıkamıyorsanız mesela 3,5'la merkezi örebilirsiniz. Bakın her birine 2 tane batıyorum. Birinciyi battım. İkinciye battım. Şimdi toplamda 8 taneydi hatırlarsanız. Bu şekilde ne olacak? 16 tane toplamda ilmek sayım olacak. Ve sonuncuya geldim. 15, 16. Bakın bu şekilde. Şimdi ne yapıyorum? Bu ipimin şöyle fazlasını kesiyorum. Burada dilerseniz iğneye geçebilirsiniz. İğneyle daha rahat yapıyorsanız dilerseniz tığla da yapabilirsiniz. Bakın şu ilk tepesi olan sık iğnem. Bundan geçirdim ipimi. Şimdi bu ipi buradaki merkezden tekrar arkaya göndereceğim. Bunu yaparken iğne kullanacağım. İğne ile daha rahat bir şekilde hareket edebilirsiniz. Sonrasında üzerine örerek gidebilirsiniz. Şimdi ben ipi gizleyeceğim. Çünkü siz üstüne örebilirsiniz. Ben batacağım yerler kamerada daha net gözüksün diye sizler için öncesinde gizleyeceğim. Nasıl gizliyorum hemen onu da göstereyim. Bakın görüyorsunuz. Tam 16 tane ilmekten merkezimizi oluşturmuş olduk. Şimdi burada iğnem çok uzun, mecburen çıkartacağım. Şu şekilde yine sık iğnelerin arasından ilerleteceğim. Adım adım gidiyorum. Bu sayede şimdi örerken sizlerin yolunu kapatmayacak. Evet, bunu da yaptım mı tamamdır. Fazlasını kesebiliriz. Şimdi artık merkezimizi yaptık. Çiçeğimizi yapmaya başlıyoruz. Bu iple işim bitti. Öncelikle çiçeğinizi hangi renk yapıyorsanız onunla başlıyorsunuz. Yani çiçeğimizi şimdi ben bu renkte yapacağım için bu renkle başlıyorum.
Herhangi bir yer, hiç fark etmez nereden başladığınızın bir önemi yok. Herhangi bir yerden tığımı geçirdim. Şöyle bakın, ilmeğimi şu şekilde uzatacağım. Ama öncesinde bir tane zincir çekiyorum, sıkıştırıyorum. Bu ipi de şöyle döndürüyorum. Arada kalsın diye. Şimdi uzattım, kıvırdım. Aldım, bakın buradan ilmeği normal buradan boşluktan geçirdim ve bu şekilde bu ilk trabzanımı oluşturdum. Tığımı doladım. Aynı yere tekrar giriyorum. İpi de üzerinden şimdi yürüterek gizleyeceğim. Şimdi ben motifimin büyük olmasını istediğim için ikili trabzanlarımı 3 seferde çekerek yaptım. Yani bu ne demek oluyor? İkili trabzan yapacakmış gibi tığımızı bir kere doluyoruz ama çekerken bakın 2 çekmiyoruz da önce 1 çekiyorum buraya. Sonra hafif uzattım, bakın. İkisini bir topladım. İkisini bir topladım. Aynı yere tekrar girdim. 1, 2 ve 3 seferde çektim. Bakın görüyorsunuz 3 tane trabzanım olmuş oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın çok sıkı değil. Normal. Aynı bunun tepesi ne kadarsa zincirim de o kadar olmalı. Tığımı doladım. Bir tane atlıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. İpimi aldım. Yine üzerine yürüterek gideceğim. 1, 2, 3 sefer. Tığımı doladım. Yine 1, 2, 3 sefer. Aynı yere tekrar girdim. 1, 2, 3 sefer. Yine bir zincir çekiyorum ve bir tane atlayıp yanındakine geliyorum. 1, 2, 3. Evet. Şimdi bu şekilde aralarda bir boşluk olacak ama aynı yere 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan, 1 zincir şeklinde ilerleyeceğiz ve sıranın sonuna kadar geleyim. Oradan sonra devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldim. Şöyle böyle elit üssü diyoruz. Şu özellikle zincir olan her örgüde sıra sonunda mutlaka şöyle hafif elinizle açtırın. Bakın gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldim. Şimdi bir zincir çektim. Geldim buraya. Şu görmüş olduğunuz ilk yaptığım trabzanın tepesine buraya bir ilmek kaydırıyorum ve sonrasında bir zincir çekiyorum ve bu ipimi uzatıp hemen yeni rengime geçiyorum. Hiç ip koparmayacağız. İp koparmadan yolumuza devam ediyoruz. Birçok farklı yapımı var. Ben hiç öyle ip yöntemleri kullanmıyorum. Şimdi biraz sonra göreceksiniz. Hiç bunları içine almakla uğraşmayacağız. Doğrudan bir üstüne onu, bir üstüne diğerini, bir üstüne onu, bir üstüne diğerini diye çok rahat bir şekilde örerek ilerleyeceğiz. Şimdi hemen ne yapıyorum? Şuradan başlıyorum. Bakın şu görmüş olduğunuz aradan. Bakın tabana girdim. Şurada boş bıraktığımız ilmeği görüyorsunuz. Tabana girdim. Öndeyim. Şu ilmeği biraz uzatalım. Şimdi bir zincirimi çektim yine. Uzattım. Kıvırdım. Bakın arasından geçirdim. Ve buraya bir tane trabzanımı yaptım. Şimdi 1, 2 ve 3 tane zincirimi çektim. Neden 3 zincir çektim? Altında 3 tane gördüğünüz gibi trabzan var. Birazcık böyle rahat zincir çekiyoruz. Sıkmıyoruz elimize. Ne yaptım? Girdim yine bakın alta. Şu içinde yürütülen ipi de beraberinde alıyorum. Öndeyim. Sanki hiç bakın bir üst sıra örülmemiş gibi bu şekilde devam ediyorum. Görüyorsunuz. 1, 2, 3. Geldim. Yine burada boş bıraktığım ilmeğe 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Unutmayın 3 seferde çıkartıyoruz. Yine girdim aradan. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3. Yine girdim aradaki ilmeğe. 1,
2, 3 seferde çıkartıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bir, iki, üç. 1, 2, 3 zincir. Şöyle. Bakın hiç şurayı bununla bağlayacağız diye uğraşmıyoruz. Yine 3 seferde çıkarttık. 1, 2, 3. Geldim yine. 1, 2, 3 seferde çıkarttım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Şimdi buraya bağlanacağız. Bağlanmadan önce yine bakın. Zincirlerimi öncesinde elimle esnetiyorum. El ütümü yapıyorum. Ve şimdi geliyorum. Şu ipi öne alıyorum. Bakın. Bu ipi arkaya alıyorum. Bunu daha sonra gizleyeceğim. Şimdi buradaki ilk yapmış olduğum o trabzan benzeri yapının bakın şöyle bir üstü var, burada tepesi var. Bu tepesine geliyorum. İlmek kaydırmamı yapıyorum. Yine bir zincirle burayı sıkıştırıyorum ve bu ipi bırakıyorum. Evet. Şimdi çektim bu ipimi önüme. Sırada bununla devam ediyoruz. Bakın görüyorsunuz. Bir onu ördüğünüzde ister istemez zaten bir sonraki sırada bu otomatik olarak arkaya kaçacak. Yani buradan ördüğümüz için bu bunun arkasında kalacak. Haliyle de hiç bağlamanıza gerek yok. Şimdi bunu isterseniz burada üzerine bunu da içine alarak yapabilirsiniz ama bu ne zaman daha mümkün? Tonlar birbirine yakınken. Şimdi ben açık renk bir iple koyu renk bir ipi kullanıyorum. Eğer bunu da içine alarak örürsem bu sefer arasında ister istemez hafif de olsa, bakın ben ilk başta öyle örmüştüm. Görüyorsunuz şurada aralarda yeşillerin gözüktüğünü görüyorsunuz. O yüzden bunun olmaması için şimdi hiç onu oraya batmayacağız. Tekrardan uzattım. Başlıyorum hasıra rengine. Şöyle döndürdüm. Bakın içinden geçirdim. Yine şöyle tepesi olan bir trabzan oluşturdum. Ne yapıyorum? Şimdi geldim. İkinciye giriyorum. Ve şimdi battım. İkinci bakın trabzanın. Tığımı doladım. Şimdi geldim buradan ikinci trabzanın tepesine giriyorum hemen. Yine 1, 2, 3. Şimdi burada arttırma yapmamız gerekiyor. Arttırma yaparken şimdi bunu buradaki trabzan sayımızı 4'e çıkarmamız lazım. O yüzden buraya bir kez daha batıyoruz. Ortadakine 2 oldu. Bakın. 1, 2, 3, 4 tane yapmış olduk. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Ve bakın şu ipimi öne alıyorum. İpi öne alıyorum ama şu görmüş olduğunuz zincirleri arkaya alıyorum. Yine buradaki ilk trabzanın tepesi. Bakın öndeyim. Görüyorsunuz. Hemen 1, 2 ve 3. Tığımı doladım. 1, 2 ve 3. Şimdi aynı yere bir daha. 1, 2, 3. Geldim yanındakine. 1, 2 ve 3. Görüyorsunuz. Burayı da dörtlemiş olduk. Yine 1, 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Devam ediyorum. Bakın hiç bunu almıyorum. Bunu arkaya ittim. Hep önden. 1, 2, 3. Aynı yere bir daha. Ne yaptık? Şimdi ortadakini hep çift baktık. Bir tek, bir çift, bir tek. Bakın bir tek, bir çift, bir tek şeklinde bu şekilde bunları dörtlü hale getirdik. Aynı yöntemle devam edeceğiz. Aralara 2 zincir çekiyoruz. Aralara 2 zincir çekip buradaki görmüş olduğunuz birincisinden başlayıp tekrardan
trabzanlarımı yapmaya devam edeceğim. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bu şekilde bu sırayı tamamlayıp geliyorum. Sonra bir sonraki sıraya geçeceğiz. Evet, geldik sıranın sonuna. Yine ne yapıyorum? Bakın, hafif. Çok değil, aşırı değil. Sadece şu kasma olmayacak şekilde zincirlerimin olduğu kısımları şöyle hafif elimle esnetiyorum. Örgümü bakın düzgün bir hale getiriyorum. Şimdi 2 zincir çekmiştim. En son birlikte birleştirelim. Yine en başta yapmış olduğum trabzanın tepesine girdim. İlmek kaydırdım ve bakın zincirle sıkıştırdım. Bıraktım bunu, geldim diğerine. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın en son zincirimi çekmiştim, uzattım, kıvırdım. Yine aynı şekilde aynı yere giriyorum. Görmüş olduğunuz aynı yere girdim ve bunun içinden, bunun arkasından geçtim ve buraya bir tane trabzan yaptım. Yine tığımı doladım. Aynı yere tekrar girdim. 1, 2 ve 3 seferde çekerek ikinci trabzanımı yaptım. Şimdi ne yapıyoruz? Bu sefer 4 tane olduğu için 4 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 ve 4 tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. Geldim hemen. Bakın hep önden örüyorum. Görüyorsunuz. Hiç bunları içe almakla uğraşmayın. Örgünüzü saptırıyor. Trabzanlarınızı saptırıyor. Ona hiç gerek yok. Şimdi tekrar doladım. Aynı yere bir daha. Bu sefer ne yaptık? Bir yandan aradakileri de arttırmaya devam ediyoruz. Bir taneydi, 2 tane oldu. Görüyorsunuz. Yine 1, 2, 3 ve 4 zincirimi çektim. Geldim sıradakine. Bakın beyazı arkaya itiyorum. Açık renk ipimi hep önden örüyorum. Bir, 2, 3, 4 diyorum ve sıradakine geçiyorum. Bu da anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi ben yine sıra sonuna kadar bu şekilde ikişer trabzan yapıyorum. Aralarına 4 zincir çekip geliyorum. Evet, geldim. Yine 4 zincirimi çekip en baştaki trabzanın tepesine ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çekip sıkıştırıyorum ve geçiyorum. Yine bakın elimle zincirleri esnetiyorum. Bir üst sıraya o şekilde geçeceğim şimdi. Bakın ne oldu? Görüyorsunuz, arkada kaldı. Bağlarken onu unuttum. Öne almayı. Ne yaptım? Hemen bakın. Söktüm orasını. Öne geçirmenin yolu var ama arkamız da böyle aynı simetrik düzgün gitsin diye tekrardan yakın bir yerde olduğu için bu şekilde yaptım. Şimdi geldik tekrardan, bakın uzattım. Arasından geçirdim. Ve böylelikle ilk trabzanımı yapmış oldum. Şimdi bu sefer 4 tane var. Bunu 5'e yapacağız. Bir arttırma yapacağız. Bunu hep aynı yerde yapalım. Yani şimdi ben mesela ikinci de yapayım mesela. İkinci olanı arttırıyoruz. Markada da aynı şekilde arttırılmış. Evet, bakın ne oldu? 4'tü 5 oldu. Şimdi en son 2 zincir çekmiştik arada. Burada 3 zincir çekiyoruz. 3 zincir çektim. Bakın buradaki ipimi öne aldım. Ve görmüş olduğunuz gibi hemen trabzanların tepesini örmeye başlıyorum. Yine önden öne aldım. Bakın hiç yeşillerle hiç işim yok bu sefer. İkinciye çift yapıyoruz demiştik. Bakın aynı yere tekrardan battım. Bu arada çok zor bir ip var elimde. Hani hep diyorsunuz ya Meltem Hanım çok rahat örüyorsunuz kreatifte. Ama aslında inanın şu an çok zor, böyle tığda hiç akmayan bir ip örüyorum. Sadece hani ipe
iyi hükmediyorum diyelim. Evet. Yine aynı şekilde bakın 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Geliyorum tekrardan en baştakine tepesine 1, 2, 3 seferde çektim. Geldim ikinciye. Yine 1, 2, 3 seferde çektim. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Bakın böylelikle arttırmamı yapmış oldum. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi beşlemiş olduk. Tekrardan araya 3 zincir çekiyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Görüyorsunuz herhangi bir şekilde kasma yok. Gayet güzel ilerliyoruz. Hadi bu sırayı da bitirip gelelim. Sonra artık bu yeşilli olan sırayla devam edeceğiz. Burada aslında bir fark yok ama yine de her sırada mutlaka göstereceğim. Evet, geldim sıranın sonuna. Yine bakın hemen bir el ütüsü. Şöyle motifimi şöyle güzelce bakın düzelttim. Evet, sonra zaten ütülediğinizde kalıp gibi olacak ama yine böyle ara ara ne kadar düzgün olduğuna bakar mısınız? İşte bu küçük püf noktaları aslında örgünüzün bütün kaderini değiştiriyor diyebilirim. 3 tane zincirimi çekmiştim. Geldim hemen tepeye. İlmek kaydırmamı yaptım. Bir zincirimi çektim ve ipimi uzattım. Hemen yanındaki bakın mavi iple devam ediyorum. Bir zincirim çekilikti. Yine uzattım. Bakın yine o trabzanımı yaptım. Burada artık bakın aynı yere tekrar batıyorum. Yine hep önden örüyorum, görüyorsunuz. Bu arada arkadan nasıl bir görüntü oluyor derseniz bakın bu şekilde gayet de güzel bir görüntüsü var. Hatta bitmiş bir tanesini de göstereyim. Bakın hiç rahatsız edici bir görüntüsü yok. Arkası da gayet güzel oluyor. Hani bunları bırakmamız bence hiç sorun değil. İlkine 2 tane battım. İkincisine tek battım. Şimdi burada artık 5 tane olduğu için zincirimde 1, 2, 3, 4 ve 5 tane oldu. Tığımı bakın doladım. Geldim yine ilkine. Yine öndeyim. 1, 2 ve 3. Tığımı doladım. İlkine yine çift. 1, 2, 3. Yanındakine tek. Artık trabzanımız mavide 3'e çıktı bakın. Bir taneydi, 2 taneydi. Bu sırada 3'e çıktık. Şimdi bu yöntemle aralarda 5 zincir olacak şekilde 2, 3, 4, 5 tane dedik. Ve hemen yan taraftan devam ediyoruz. Dediğim gibi devam ederken bu şekilde önden. 1, 2, 3 seferde çıkarttım. Hadi şimdi yine bunu da örüp geleyim. Evet, şimdi 5 tane zincirimi çektim. Buraya birleştireceğim ama öncesinde ne yapıyorum? Unutmadan hemen ipimi öne alıyorum. Geldim tepeye. İlmek kaydırdım ve bir zincirimi çektim. Yine elimle zincirlerimi hafif hafif esnetiyorum. Evet. Şimdi yine bunlar arkaya geçecekler. Bakın ne kadar düzgün bir şekilde ilerliyor çiçeğimiz, görüyorsunuz. Hafif böyle şeyler hiç canınızı sıkmasın. 2 katlı gidiyoruz. Dediğim gibi ütüyü yaptığınızda zaten dümdüz pürüzsüz hale geçecek. Yine uzattım. Döndüm. Şimdi bu sefer ilmek sayımızı 5'ten 6'ya değil 7'ye çıkartacağız. Bunun için tığımı doladım. Hemen ikinci ilmeğe giriyorum. 1, 2, 3. Bu ilmeğin içine tekrardan trabzan yapıyorum. Bakın bir tane arttırmayı burada yaptım. Sonra geliyorum. Buraya bir tane yaptım. Hemen yanındakine yine 2 tane.
Yani arttırmalarımızı tam böyle, bunun 5 tane olduğunu düşünürsek ikinci ve dördüncü ilmeklere yerleştirdik ve tekrardan yanındakine 1, 2, 3 seferde çekerek 7 tane trabzanımı oluşturdum. Şimdi bir önceki sırada 3 zincir çekmiştik. Burada 4. 1, 2, 3 ve 4 tane çektim. Geldim. Bakın ipimi önüme aldım. Ön tarafa geldim şimdi. Burada bunu arkaya itiyorum. Ve yine aynı işlemi tekrarlıyorum. Birinciye bir tane. İkinci trabzanın tepesine 2 tane. 1. Bu da 2. Üçüncüye bir tane. Dördüncüye 2 tane. Evet. 6 tane oldu. Sonuncu yani 5.'nin üzerine yine bir tane ilmeğimi koydum. Bakın görüyorsunuz. Ne yaptık? Bunu 7'ye çıkarttık. Arkadaki görmüş olduğunuz zincir sayısını da 4'e çıkarttık. Eğer zincirleriniz uzunsa, fazla marullanma yapacaksa bakın ona göre zincir sayılarınızı bir fazla ya da bir eksik şekilde değiştirebilirsiniz. Siz kendi el ayarınıza göre örebilirsiniz. Dediğim gibi çünkü farklı ipler kullanabiliyoruz. Siz belki koton iple örüyorsunuz. Daha ince bir iple örüyorsunuz ya da daha kalın bir iple örüyorsanız zincir sayılarınızı kendinize göre dengeleyebilirsiniz. Şimdi geldim, bakın yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4 zincir çekip buradaki ilk trabzanın tepesine girerek bakın yeşili arkaya attım. Evet, bu şekilde hemen bu sırayı da bitirip geliyorum. Evet, geldik şimdi yine en başa. Şu ilk trabzanın yine tepesine giriyorum. Evet. Ve ilmek kaydırıyorum. Böylelikle bakın artık çiçeğimizin 4. sırasında tamamlamış bulunuyoruz. Evet, şimdi bakın burada artık yeşile geçmiyoruz. Ne yapıyoruz? Yelpazeleri yapmaya başlıyoruz. Yani artık çiçeğimizin o uç ovallerini vereceğiz. Şimdi buraya bir zincir çekmiştim, hatırlarsanız tığımı doluyorum. 1, 2 tane atlıyorum. Başlıyorum. 1, 2, 3. Yine 3 seferde çekiyorum. Geldim. 1, 2, 3. Tam 7 tane. Aynı noktaya yapıyoruz hepsini. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 7. Şimdi ne yapıyorum? Son trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Böylelikle çiçeğimizin tepesine oluşturmuş olduk. Araya tekrardan 4 zincir çekiyorum burada. 1, 2, 3 ve 4. Tığımı dolamıyorum çünkü sık iğne ile başlayacağım. Birinciye sık iğne yapıyorum. Tığımı şimdi doluyorum. 1, 2 boşluk bırakıyorum. Üçüncüye girdim ve ne yaptım? Hemen trabzanlarımı yapmaya başladım. Yani 7 tane vardı bakın. 7 tanenin tam ortasındaki 4. trabzanın tepesine bir yelpaze yapmış oluyoruz. Sayalım kaç tane oldu. Yine 6 olmuş. 1, 2, 3. Yine yelpazelerinizi yaparken de sonuncu sık iğnemi yaptım.
Dikkat edeceğiniz şey şu. Bakın şöyle düzgünce buradan buraya böyle yatıyor mu? Önemli olan bu. Bu 7'de tam ideal oluyor. Bakın elimle şöyle bir ütü yaparcasına açtım. Görüyorsunuz. Düzgün, sanki bir külah dondurmamız varmış gibi çiçeklerimizin taç yapraklarını yapıyoruz. Şimdi geldim bakın buna. Ne zaman? Şimdi bu sıra artık bitince hasırla olan bütün işim bitiyor. Yani bu hasır ipi artık koparacağım bu sıranın sonunda ve sonrasında artık kalan tüm kısımlarını yeşil ipimize devam edeceğiz. Haydi şimdi sıranın sonuna gelene kadar aynı şekilde devam edeyim. Buraya yedili yelpazelerimizi kuruyoruz. Bakın birincisi sık iğne, sonuncusu sık iğne. Araya ne yapıyoruz dedik? 4 tane zincirimizi çekiyoruz. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4 zincirimizi çektik ve hemen ilkinin üzerine sık iğnemizi yaparak başladık. Sıra sonuna gelelim, bitirelim. Şimdi 4 tane zincirimi çektim. Şu ilk yapmış olduğum, bakın buradaki ilk trabzanın tepesindeki zincire ilmek kaydırdım ve ipimi burada kestim. Sonrasında aynı, bakın o zincirin V'sinin içinden ipimi arkaya çektim ve sonrasında yine onu gizleyeceğim. Yine aynı şekilde bakın zincirlerimi şöyle elimle esnetiyorum. Ve krem ipimle olan bağlantım artık bitti. Şimdi geldik yeşil ipimize. Yine uzattım, döndürdüm, içinden geçirdim ve buraya bir adet trabzanımı yaptım. Tığımı doladım. Tekrardan ikinciye girdim. Yine ikinciye girdim ve burada bir çift yapmış oldum. Tığımı doladım. Sonuncuya girdim. Bakın 4 tane trabzanımı yapmış oldum. Şimdi geliyorum, tığımı doluyorum ve arkaya geçiyorum. Bakın arkadaki burada daha önceden çektiğim zincir vardı. Bunun üzerine başlıyorum trabzanlarımı yapmaya. 1, kaç tane yapacağız? 8 tane. 2, 3, yine 3 seferde çekiyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet, şimdi arkadaki 8 taneyi tamamladım. Tığımı doladım. Attım bakın bunu. Şimdi öne geçiyorum doğrudan. Önden girdim. 1, 2 ve 3. Görüyorsunuz bu şekilde arkaya geçmiş oldu. 2, 3. Bir daha aynı yere. 1, 2, 3. Tığımı doladım. Son trabzanın üstüne de gittim. Bakın yine 4 tane trabzanımı bu araya yapmış oldum. Döndüm şimdi arkadaki zincirin üzerine. 1, 2, 3. 3 seferde çekiyorum. 1, 2, 3. Kaç taneydi? 8 tane trabzanımı yapıyorum. Burayı bir kez daha göstereceğim. İyice anlaşılsın. Ön tarafa nasıl geçtim. Sonrasında bu sırayı da bu şekilde bitirip geleceğiz. Sayalım. 9 tane olmuş. Bir tanesini sökelim. 4, 8. Evet. Şimdi tığımı bakın. İlmeğimi doladım. Şimdi ön tarafa geçiyorum. Ve öne. Yine 1, 2, 3.
Şimdi ikinciye 1, 2, 3. Bakın yine söylüyorum. Hiç içine almakla uğraşmayın. Kalsınlar arkada. Hiç önemli değil. Ama unutmayın. Eğer bu şekilde yapıyorsanız o zaman, yani bunları içine almıyorsanız, bakın o zaman bunu ben neden böyle yapıyorum? Biraz sonra şu uçlarını tutturacağım için. Bakın uçlarını buraya son sırada tutturduğum için gerek olmuyor. Ama eğer ki siz böyle boşta bırakacaksanız bunları, o zaman ne yapmanız gerekiyor? Hemen onu da göstereyim. Şöyle ikisini çektiniz ya, son şeyde bakın şu üstteki zinciri içine alıp bu şekilde kıstırmanız lazım bunu. En azından bu şekilde. Çünkü yoksa eğer bunun üzerine örmezseniz, bu şekilde bunu kıstırmazsanız, bakın böyle çok fazla kalkma olur. Hani sadece ucu değil, daha fazla kalkar. O yüzden ben tutturduğum için bu yöntemle yapıyorum. Bence çok daha rahat ve konforlu. Yani bunların böyle kalkması hoş bir görüntü olmuyor karşıdan. Şöyle yaptığınızda dümdüz kalıp gibi durmasını ben daha çok seviyorum. O yüzden de hiç böyle içine almıyorum. Biraz önce gösterdiğim gibi doğrudan önden örüyorum. Bakın şöyle göreceksiniz. Bunlar iki tane böyle arkada kalıyorlar. Evet, şimdi düzeltelim yaptığımızı. Tekrardan ne yaptım? Arkaya geçtim. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Önlere 4, arkalara 8 tane trabzan olacak şekilde. Şimdi komple her yeri dolaşıyorum. Yine buraya geldiğimde de arkaya 8 tane yapacağım. Öne geçtiğimde buna tek, buna çift, buna tek yapacağım ve bu şekilde yine tam turu tamamlayıp geliyorum. Bir üst sıraya geçeceğiz. Evet, şimdi bakın geldim. Burayı bitirdim. 8 tane trabzanımı yaptım. İlmek kaydırmayla yine buraya birleştirdim. Tekrardan şimdi bir zincir çektim, uzattım, döndürdüm ve yine bakın aynı her sırada yaptığım trabzanın aynısını yaptım. Şimdi artık köşe oluşturmaya başlayacağız. Buradaki dörtlünün bakın ilkine normal 3 seferde çektiğimi yapıyorum. İkincisine geldiğimde tığım artık bir kere değil 2 kere doluyorum. Girdim buraya ve şimdi 2, 2 ve 2 olarak 3 seferde çıkartıyorum. Tığımı tekrar 2 kere doluyorum. Aynı yere giriyorum. Bu sefer 1, 2, 2, 2. Bakın 4 seferde çıkarttım. Uzunca bir trabzan elde ettim. Şimdi araya 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımı yine 2 kere doluyorum. Şimdi buradaki yaptığımızın böyle tersini yani simetriğini yapacağız. Bakın şimdi sıradaki trabzanın içine giriyorum. 1, 2, 2, 2. Yine bakın 4 seferde çıkarttım. 2 kere doladım. Ama bu sefer 2, 2, 2. 3 seferde çıkarttım. Yani ne yapmış oluyoruz? Şu şekilde burada bir köşe oluşturmuş oluyoruz. Şimdi artık tığımı bir kere doluyorum. Buradaki dördüncüsüne her zaman yaptığım gibi 1, 2, 3. 3 seferde çektim. Bir kere doladım. Yine bakın yanındakine girdim. 1, 2, 3 seferde çektim. Bir kere doladım. Yine yanındakine 1, 2, 3 seferde çektim. Şimdi bakın 3 kere yaptım bu işlemi. Bir kere doladım. Yanındakine geldim. Bu sefer 2, 2 çektim. Şimdi 3 kere de bunu yapacağız. Tığımı doladım. Girdim yanındakine. 2, 2. Yavaş yavaş bakın böyle bir eğim veriyoruz. Şimdi ne oldu? Bir daha. 2, 2. Artık
önümüzdeki 3 taneye çakma trabzan yapacağız. 1 2 ve 3. Ne yapıyoruz? Bakın hepsini bir seferde topluyoruz. Şimdi bakın buradaki 4 tane trabzandayız. Bunların üzerine ise sık iğne yapıyoruz. 2 3 ve 4 tane. Şimdi aynı şekilde bakın yavaş yavaş nasıl indiysek şimdi de yavaş yavaş tekrar çıkacağız. Ne yapıyorduk? 3 tane çakma trabzan. 1 2 3. Şimdi 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi yine bir kere dolayacağım ama 3 seferde çekeceğim. Bunu da 3 kere yapıyorum. 1 2 ve 3. Bakın yine nereye geldim? Artık buradaki aradaki dörtlüye geldim. İlkini yaptım. Tığımı artık 2 kere doluyorum. Yine köşe oluşturacağız. 2 2 2. Yine 2 kere doladım. Aynı yere girdim. Ama bu sefer 1 2 2 2. 4 seferde çıkarttım. Araya 2 tane zincir. Yine 2 kere doladım. Geldim yanındakine. 1 2 2 2. Yine tığımı 2 kere doladım. Aynı yere girdim. 2 2 2. 3 seferde çıkarttım. Tığımı doladım ve aynı şekilde yine devam edeceğim. Bakın tekrarlamaya başladık. Tek sefer doluyorum. 3 kere de çekiyorum. Evet. Şimdi 3 kere yaptım. Bu sefer 3 tane ikili trabzan. Bakın 2 seferde çıkartıyorum. 3 tane çakma trabzan. 1 2 ve 3. Şimdi artık 4 tane sık iğne. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Aynı işlemi tekrarlayacağız. Videoyu eğer aklınızda kalmıyorsa geriye alarak ne yapabilirsiniz? Tekrarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle göstereyim. Köşeye denk gelecek yerler. Bakın bir tane araya geldi. Yine buraya köşe denk gelecek. Bir tane araya denk geldi. Yine buraya köşe denk gelecek. Bakın bu şekilde zaten ütülerken de güzelce o köşeleri böyle düzenleyeceğiz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kare elde etmiş olacağız bu şekilde. Haydi şimdi sıranın sonuna kadar örüp geleyim. Artık ondan sonra en son sık iğne sırasına geçeceğiz ve artık motifimizi tamamlayacağız. Evet, şimdi bakın döndüm dolaştım geldim. Hatırlarsanız burada bakın bir kere doladım 3 seferde çektim. Bir kere doladım 3 seferde çektim. O ilk yapmış olduğumuzda aynısıydı. Böylelikle bu da üçlenmiş oldu. Şimdi artık üst kısma çıkacağız. Buraya çıkarken üste çıkarken şöyle yerimi belli ediyorum. Ama ilmek kaydırmayla çıkmıyorum. Bakın normalde buraya ne yapıyorduk? Böyle ilmek kaydırıyorduk. Ve sonrasında üst kısma çıkıyorduk. Ama bu sefer bunu yapmayacağım. Çünkü artık sık iğne kısmına geçiyoruz. Bakın birincisi değil. İkinci trabzanın tepesinden girdim. İpimi arkaya çekiyorum. Bu şekilde sayımız artmadan ilmeğimizi oluşturmuş oluyoruz. Sonrasında bakın ne yapıyorum? Yine buradan ipimi çektim ve bu sayede bu şekilde yukarıya çıkmış oldum. Şimdi geldim normal artık
hepsinin üzerine bakın bir sık iğne olacak şekilde yoluma devam ediyorum. Şimdi burada boşluğumuz vardı. Buraya bir sık iğne yaptım. Yine 2 tane zincirimi çektim. Tekrardan bir sık iğne yaptım ve yine köşeyi rahatlatmış oldum bu şekilde. Yanındakinden devam ediyorum. Şimdi bu sıradaki en önemli noktamız ne? Bu sırada artık şu görmüş olduğumuz çiçeklerimizin uçlarını ne yapacağız? Tutturacağız. Bakın şöyle alıyorum. Güzelce ayarladım. Tuttum. Şimdi bu orta nokta tam neyin hizasına geldi? Bakın şu ilmeğin hizasına geldi. Demek ki orayla birleştireceğim. Şimdi sonrasında da sayacağım. Evet. Şimdi bakın tam orta noktamız 1 2 3 4. Dördüncü ilmeği yine buraya değil bir sonrakine denk gelmiş. Şöyle tekrardan koyalım. Evet. Buymuş. Geldim. Bakın. Bu noktaya ucunu sabitledim. Görüyorsunuz. Bu şekilde ucu sabitlenmiş oldu. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra 8. ile sabitlendi. Şimdi devam ediyorum. Normal. Bir bir gidiyorum şimdi. Şimdi buradan aynı şekilde sayalım. Şimdi ama sayarken şunu unutmayın. Biz burada sayarken içine yapacak olduğumuz sık iğneyi de saydık. Yani bununla beraberdi. Onu saymazsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.'ye bağlanmış oldu. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.'ye bağlanacak. Ne yapıyorum? Hemen yerini belli ediyorum. Böylelikle kaydırma yapmamış olacağım. Geliyorum. Bir bunun tepesi, bir bunun tepesi, ikisini birden aldım ve bakın buraya tutturdum. Şimdi buradan yoluma devam edeceğim. Geldim sonuncunun tepesine. Ne yapıyorduk? Boşluğa bir tane sık iğne, 2 zincir, yine bir tane sık iğne. Böylelikle yolumuza devam ediyoruz. Şimdi burayla birleşeceğiz. Aynı mantık. Yine sayacaksınız. Bunu ilkini saymazsak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi sıradakine birleştireceksiniz. 1, 2, 3, 4. Dördüncü tepe bu. Sıradaki ilmek bu. Evet. Bakın bu şekilde hemen yanındakinden normal devam ediyoruz. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Evet. Şimdi komple dönüp dolaşıp geliyorum. Başladığım yer burası. Başladığım yere kadar örüp geliyorum. Daha sonra burada örneğimizi, motifimizi bitireceğiz. Ve sonrasında ne yapıyoruz artık? Ekleme kısmına geçiyoruz. Taban motifimiz bu. Tabanın etrafına bunları şöyle dizeceğiz. Ve daha sonra başlayacağız birleştirmeye. Hadi bakalım, çok güzel olacak. Dönüp geliyorum. Evet, şimdi artık son sık iğnemi de yaptım. Burada ipimizi kesiyoruz. Ve bu noktada bakın, şu ilk yapmış olduğum sık iğne benzeri yapı değil. Hemen onun
yanındaki tepeye giriyorum. Yani ilk gerçek sık iğnenin tepesine giriyorum. Ve sonrasında buradan ilmek çekip ipin çıktığı merkeze tekrar geri dönüp ipimi arkaya götürüyorum. Böylelikle bakın o ilk tepesi olmayan ilmeğimin de artık bir tepesi var. Hem de hiç ilmek sayım değişmeden başardım bunu. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle sık iğnelerimizin arasından ilerliyoruz. Sizin eliniz hali hazırda zaten gevşekse ve sayı olarak, yani santim ölçüsü olarak daha büyük oluyorsa motifleriniz, o zaman şu alt sıralarda yapmış olduğumuz, benim 3 seferde çektiklerim siz 2 seferde çekebilirsiniz. Böylelikle dengelenmiş olur. Bakın ipimi bu şekilde gizledim. Bir tane ipim kaldı. Bunu da aynı şekilde ilmeklerin içinden gizleyeceğim. Bu da artık tamam. Sadece ütüsü kaldı. Ütüyü yaparken ne yapıyoruz? Öncelikle şimdi ütüyü şöyle bir tersteyken tersinden şu şekilde bir basıyoruz. Bastık ya, o buharla beraber örgünüz birazcık esneyecek. O esnedikten sonra şu köşe noktalarından, bakın şu köşe noktalarından, o esneklik sayesinde, bakın orta kısımlardan değil, şu köşe noktalarından asılıp şu kenarları esnetip şekil olarak daha kare bir görüntü elde ediyoruz. Yine bu motif tutturucunuz varsa onları da kullanabilirsiniz. Belli bir süre şu şekilde tam kare olacak şekilde motiflerinizi ona takıp esnetebilirsiniz. Dediğim gibi yaptık. Motifler hazır. Ütüleri hazır. Sırada ne var? Sırada artık birleştirme var. Birleştirmeyi nasıl yapıyoruz? Dediğim gibi ilmek kaydırma ile yapacağız. Bakın motiflerimi nasıl yerleştiriyorum. Yeşiller karşılıklı, mürdüm olanlar karşılıklı gelecek şekilde yerleştirmesini yapıyorum. Şöyle biraz yukarıdan bakalım. Evet, bakın bu şekilde motiflerimi yerleştirdim. Ben nasıl birleştiriyorum? Önce tabanı birleştiriyorum. Önce tabanı komple 4 çevre birleştiriyorum ve daha sonra yanları birleştiriyorum. Orijinalinde siyah kullanılmış. O yüzden ben de birleştirirken yine siyah ip kullanacağım. Siyah ipimizi alıyoruz ve ilmek kaydırmamıza hemen başlıyoruz. Şimdi normal, bakın siyah ipimi aldım. Bununla başlayacağım. Dilediğiniz motiften başlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bakın ben bunun ütüsünü yapmadım. En son ördüğümü. Onu nasıl olsa yan tarafa geleceği için en son ütüsünü yapabilirim. Burada önemli olan, birleştirmeden önce önemli olan tabanı ütülemeniz. Tabanı ütüleyip diğerlerini daha sonra da ütüleyebilirsiniz. Şimdi kenar sayılarımız aynı olduğu için zaten sırayla başladığınızda hiç sorun yaşamadan birleştirebileceksiniz. Nereden başlıyoruz? Tam köşeden başlıyoruz. Bakın köşede başlarken şurada 2 zincir vardı hatırlarsanız. Burada bakın bir tanesini bu kenar için bırakıyorum. Bir tanesini bu kenar için. Bunu girdim. Aynı şey bu tarafta da var. Bakın yine burada da 2 zincir var. Bunun da yine bu taraftakinin tek kanadından girdim. Aldım. İlmeğimi ikisinden çıkarttım. Şimdi geldim hemen yanındakine. Burada da yanındakine geldim. Ve alttan ipimi çekip yine ikisinin içinden geçirip bunu da diğer ilmeğin içinden geçirdim. Şimdi artık işimiz kolay. İlk ilmek kaydırmamızı yaptık. Bundan geçtim. Bundan geçtim. Ve ilmek kaydırdım. Bir buradan, bir buradan ilmek kaydırdım. Bir buradan, bir buradan ilmek kaydırdım. Bu şekilde tüm kenarları dolaşacağım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın kenarımız böyle. Yani şu ilmek kaydırma, bakın
tam ikisinin arasında yer almış oluyor. Şimdi buradan başladık. Şu köşeye kadar geleyim. Köşeye geldiğimizde şu köşeyi nasıl döneceğiz? Diğer motife nasıl geçeceğiz? Hemen onu da göstereceğim. Geldik şimdi köşeye. Buradaki zincir, buradaki zincir. Bunları da yaptım. Şimdi ne yapıyoruz? Dönüyoruz. Diğer motifimize geçiyoruz. Yine buradaki bakın sık iğneden önceki ilk zincir burası. Buradaki zincire girdim. Yine buradaki zincire girdim. Şimdi sık iğne, buradaki sık iğne. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi bu yöntemle tabanın dört kenarını birleştirip geleceğiz. Sonra yukarı direkleri birleştirmeye başlayacağız. Evet. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Hadi hemen dolaşıp geleyim. Evet, şimdi bakın bu şekilde dört kenarını birleştirdim. Üst şuraya çıkacağız. Şimdi bu tarafı birleştirmeden önce ne yapıyorum? Mutlaka önce şu tabanın birleşim yerini bir güzelce basıyorum. Eğer herhangi bir yamukluk varsa ya da tam kare formu oluşmadıysa bakın elinizle şöyle düzeltebilirsiniz. Benim koruyucum var. Bakın ütüde. O yüzden doğrudan basıyorum. Eğer sizin koruyucunuz yoksa bakın o zaman mutlaka tersinden basabilirsiniz ama eğer ki yüzünden basıyorsanız mutlaka bir bez koyun ki ipiniz parlama yapmasın. Evet. Şimdi şu motifimi hiç ütülememiştim. Ona da hafiften şöyle bir basayım. Çok hafif bastım. Şimdi birleştirdikten sonra yan duvarlarını daha güzel bir şekilde basacağız. Özellikle bakın şu ek yerleri, şu kavisler birleştirmeyi yaptığımızda kaybolup tam bir kare formuna geçiyor. O yüzden mutlaka ve mutlaka yan birleştirmeleri yaptıktan sonra tekrardan ütüsünü yapacağız. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Artık bu tarafa doğru, yukarı doğru yönelmeye başlayacağız. Hali hazırda zaten ipimiz bakın burada bittiği için buradan sonra yukarıya doğrudan bakın çıkabileceğiz. Ama diğer taraflarda yeniden sıfırdan ipi başlatacağız. Onu da göstereceğim. Şimdi sıradaki yer neydi? Buradaki birinci zincir, buradaki yine bakın batmadığımız o diğer zincir. Şimdi bunlardan da ilmek çıkarttım ve ilmek kaydırmamı yaptım. Bu birinci sık iğne, bu da birinci sık iğne şeklinde gidiyor. Burada dikkat edeceğimiz şey şu alttaki ipim karıştı. İlmek kaydırmalarımızı yaparken dediğim gibi ilmeklerimizin genişliğinde yapmaya çalışıyoruz ki böyle büzük büzük olur, yoksa ek yerleri şuraları kasar. O kasmanın olmaması için şu hafif bakın ilmeğim kadar bunu bir genişlettiriyorum. Yani çok sıkı sıkıya yapmıyorum ki motiflerim yoksa bu duvarın boyu kısa olur. Tam kare formunu veremezsiniz. Şimdi ağzına kadar bu şekilde geleceğim. Burayı bitireceğim. Sonra diğer üç kenarını da yapacağım. Ve en son yaparken buradan nasıl tekrardan başlayacaksınız onu göstereceğim.
Evet, şimdi bakın diğer 3 tarafını yapıp geldim. Burayı nasıl yapacağız? Onu gösteriyorum şimdi. Görmüş olduğunuz gibi tam şu köşedeki ilmek kaydırmanın merkezinden giriyorum. İpimi alttan çekiyorum ve burası benim başlangıcım olacak. Evet, ilmeğimi çıkarttım burada. Şimdi ne yapıyoruz? Yine sıradaki bir tane buradan aldım, bir tane buradan aldım. Zincirlerimiz vardı hatırlarsanız. Zincirlerime giriyorum. Birer tane ilmeğimi çıkartıyorum. Şimdi sıradaki, burada da sıradaki. Sıradaki, yine buradaki sıradaki. Başlangıcımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi son derece düzgün bir başlangıç hattı oluşturmuş oluyoruz böylece. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi sıranın sonuna kadar geleyim. Ağız kısmını dolaşmaya başlayalım. Evet, şimdi geldim sonuna kadar. Ağız kısmında tek fark ne yapıyoruz? 2 zinciri de ilmek kaydırıyoruz. Yani ne demek bu? Bakın birinci zinciri burada ben kaydırdım. Şimdi bu ikinci zincire de geliyorum. Bunu da ilmek kaydırıyorum. Bu ağız kısmının biraz daha toparlanmasını sağlıyor. Sonra ne yapıyorum? Hemen bir zincir çekiyorum ve çantamın ağız kısmını örmeye başlıyorum. Hemen yanındaki bakın sık iğneden başlıyorum. Ağız kısmını dolaşmaya. Şimdi bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Burada bir şey yok zaten. Bu kısım kolay. Dilerseniz hemen şuraya kadar örüp geleyim. Evet, geldik. Şimdi bakın buradaki en son sık iğnenin üzerine de geldim. Ve bu noktada tam şu görüyorsunuz. Buradaki bakın şu en üstte yaptığım zincir bu değil. Hemen onun altındaki merkez. Buraya giriyorum. Ve buraya bir sık iğnemi yapıyorum. İpimi içinden yürüteceğim. Yanındaki sık iğneden devam ediyorum. Böylelikle ipimizi de gizlemiş oluyoruz. Şimdi aynı yöntemle burayı da geçeceğim. Burayı da geçeceğim. Başladığım yere geleceğim. Oradan devam edeceğiz. Evet, geldim sıranın sonuna. En son sık iğnemi de yaptım. Bakın son sık iğne burası. Şimdi bu benim ilk başta yukarı çıktığımda yaptığım zincirim. Bunu atlıyorum. Yanındaki bakın ilk sık iğnenin tepesi burası. Arkadan girdim. İpimi arkaya çektim. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hemen bakın normalde buradan yaparız ya, bunu yapmıyoruz. Şu yine bu battığım alt noktaya giriyorum. Yani şu sık iğne dersek buna, bunun altına giriyorum. Sonrasında bu ipimi takıyorum. Tekrardan buradan ilmek çıkartıyorum ve yukarıya çıkıyorum. Şimdi ne yapacağız? Aynı battığımız yerlerin tabanına bakın. Tekrar batacağız. Sık iğnelerimizi büyük hale getiriyoruz. Yani tepelerine batmıyoruz. Her bir sık iğnenin daha önce battığımız alt noktasına batıyoruz. Şimdi böylelikle daha böyle dolu dolu bir ağız yapısı oluşturacağız. Tok olacak ve aynı zamanda tek sıra görünümlü ama aslında bakın 2 sıralı bir sık iğne yapıyoruz bu şekilde. Şimdi tam tur yine dolaşıp geleceğim başladığım yere kadar.
Şimdi bu tek başına böyle çok cılız kalıyor. Böylelikle onu daha gösterişli hale getirmiş oluyoruz. Bakın bu şekilde. Son derece düzgün ilerliyoruz. Hadi şimdi komple dolaşıp geleyim. Evet, şimdi geldim artık yine en son, bakın görmüş olduğunuz sık iğnemi de yaptım. Şimdi yine burada şu değil, ilk gerçek bakın tepesi olan sık iğneye geliyorum ve ilmek kaydırıyorum. Şimdi bir tur ağız kısmını şöyle daha kalın ve tok yapabilmek adına ilmek kaydırma dolaşacağım. Sonrasında ise saplarımı takmadan önce mutlaka çantamın artık ütüsünü yapıyorum. Bakın bu şekilde ilmek kaydırmayı biliyoruz zaten. Dolaşıyoruz. Komple ilmek kaydırmasını yapıp geliyorum. Evet, şimdi artık ilmek kaydırmamızı da yaptığımıza göre ipimizi kesebiliriz. Hemen iğneme takıyorum. Bakın şöyle ilk yaptığım ilmek kaydırmasını girdim. Şöyle bakın ipin çıktığı yer burası. Buradan arkaya geri gidiyorum. Böylelikle ağzını düzgünce bitirmiş olduk. Bu noktada hemen şöyle sık iğnelerimin içinden özellikle şu ilk altta yapmış olduğumuz küçük ilk siyah sık iğnelerin arasına girmeye çalışın. Çünkü üsttekiler biraz daha haliyle gevşek oluyor. Böylelikle ipinizi daha sıkı bir alana gizlemiş olursunuz. Evet. Bitirdik. Çok güzel. Ağız kısmı gerçekten bakın son derece güzel oldu. Şimdi ben ütüleyip geleyim. Hemen saplarını yapmaya başlayalım. Evet, şimdi geldik sapımıza. Bakın bu şekilde spiral döne döne artık sapımızın bir tanesini yaptım. Şimdi orijinalinde bir kordon üzerine, yani bir halat üzerine sık iğne yapılarak bir sap oluşturulmuş. Ancak şimdi eğer bu kordon üzerine yapmaya kalkarsanız ağız kısmını gizlemek adına buraya bir aparat takmanız gerekecek ya da astar yapmanız gerekecek. Ama astar kullanmak istemeyenler için ve sap sarma yöntemleri çok daha detaylı ve uzun süreli bir işçilik gerektiriyor. Bunlarla uğraşmak istemeyenler için çok daha kolay ve böyle tertemiz duracak bu sapları hazırladım. Yine çok tatlı oldu. Yani motiflerdeki şöyle göstereyim daha, bakın tabii bunu takarken o şeye dikkat edeceğiz, ek yerlerinin öne gelmemesine. Bu görmüş olduğunuz sap bakın çantamızın içindeki renklerden oluşuyor. Özellikle şu yani alt motif değil ama yan motiflerdeki renklerin tamamını sırasıyla koydum. Ve bu şekilde çok güzel saplarımız oldu. Sadece dikkat edeceğimiz şey başa ve sona, bakın burada mürdümü denk getirdim ben. Şu ek yerimize takacağız. Bu mürdüm sapı denk getirdim. Bu şekilde istediğiniz renk kombinasyonlarını deneyebilirsiniz. Ama buradaki renkleri sapta kullanırsanız çok daha tamamlayıcı ve güzel duracaktır. Şimdi bunun yapılışını göstereceğim. Ben bir de ekstradan ne yaptım? Bakın. Şöyle yanlara takmak için uzun bir sap yaptım. Bu biliyorsunuz elde tutma bir çanta. Bazen oluyor yani yeri geliyor çantayı bir asma ihtiyacı duyuyoruz. Böyle durumlarda da şöyle ince yine yoğun rengimiz mürdümden bir sap hazırladım. Siz dilerseniz bunu çift kat iple de hazırlayabilirsiniz. Ben
yedek bir sap olarak yaptığım için şöyle ince bir sap yapmayı tercih ettim. Hani böyle kısa süreli asmak istediğimiz hemen boynumuza asalım. Bunun da nasıl başladığını göstereceğim. Yine bakın şöyle küçük D'ye taktım. Bu D'leri daha sonra çantamızın şu iç kısmına monte edeceğim. İhtiyaç duyduğunda bu şekilde içinden çıkacak. İstemediğinizde çantanızın içine doğrudan katabileceksiniz tekrardan. Ben çantalarda astarı seviyorum. Kullanımı daha kolay geliyor bana. Hem temizlik açısından hem de içindeki ceplerin kullanımı açısından. Ben o açıdan çantaları yani kendime yapacak olduğumda o şekilde tercih ediyorum. Ama herkes sevmeyebiliyor. O yüzden böyle serbest kullanmak isteyenler için de bir alternatif olmuş olsun. Ya da isterseniz dilerseniz bakın şu motifin aynısının küçük yuvarlak versiyonunu yapıp içine buraya takıp içine cep olarak da kullanabilirsiniz. Yani böyle küçük cepler de yapabilirsiniz. Çok güzel oldu gerçekten. Böyle tam ideal boyda bir çanta yaptık. Biliyorsunuz orijinali çok küçüktü. Biz birazcık daha onu kullanışlı bir boya getirdik. Hadi gelin şimdi saplarımızı yapmaya başlayalım. Yine aynı renk sırasını izleyeceğim. Yani burada ilkinde ne yaptıysam aynısını izleyeceğim. Öncelikle mürdümle başlıyorum. Yine aynı şekilde. Sap çok zevkli gidiyor. Sürekli renk değiştirdiğimiz için biliyorsunuz renk değiştirince böyle şimdi hemen bitti diğer renge geçeyim, diğer renge geçeyim diye böyle biraz eğlenceli gidiyor. Buradaki tek püf noktamız ne? Tığ olarak 3,5 milimetreye geçtim. Bakın 4 milimle örmüştük çantamızı hatırlarsanız. Burada 3,5 milimetreye geçeceğiz. Çünkü daha sıkı bir örgü olmasını istiyorum sap aşamasında. Birazcık şimdi bunun bir dikmesi var biliyorsunuz. Rahat dikmek için. O yüzden şöyle uzunca bir ip bıraktım. Yaklaşık bir 30-40 santim kadar. Şimdi bakın şöyle yine bunun ucuna da bırakıyorum. Şimdi toplamda bu birinci zincirim. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim ve bakın burada şöyle dönmeye başlayacağım ya. Dönmeye başlayacağım için sıradaki zincirin içine ilmek kaydırıyorum. Bu ilmek kaydırdığıma da batacağım daha sonra. Bu benim 7. ilmeğim olmuş olacak. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şu battığım yere tekrardan batıyorum. 1 2 3 4. Bakın böyle döndürün bunu. İçten örmemeniz gerekiyor. Evet. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Bu 6. Bu da 7. Tekrardan. Bakın şu yukarı çektiğim zincir. Buna batmıyorum. Şuradan devam ediyorum yoluma. İpi alt alalım. İçinden yukarı doğru çıkmasın. Bakın. Olabildiğince şimdi ne yapıyorum? İlk başlangıcını sıkı yapmak için şöyle şu ilmeğimi sıkı tutuyorum. Bakın şu ipim gergin. İlmeğim sıkı. Çünkü ileri gittikçe küçülecek ama ilklerini küçük yapmak biraz zor oluyor. O yüzden olabildiğince gergin tutuyorum ipimi. Şimdi 4 sıra olacak. Mürdümden 4 sıra olacak ve sonrasında yeni rengimize geçeceğiz ve sonrasında hep 2-2 değiştireceğiz renklerimizi. Yani 2 sıra öreceğiz, değiştireceğiz. 2 sıra öreceğiz, değiştireceğiz. Ama ilk önce 4 sıra öreceğim. Çünkü bir kısmı yani 2 sırası zaten dikme kısmına geçecek. O kısımda kullanacağız. Çantanıza çıt çıt takmakta özgürsünüz ama ben onu da takacağım.
Çıt çıt da yapacağız. Uzun sap da yaptık. Bakın yapmışken yani bu çantayı daha kullanışlı bir hale getirdik. Peki şimdi ben bu çantayı astarlarsam ne renk astarlarım? Her renk astarlayabilirsiniz. Ama alternatif siyah yine uygun olacaktır. Çerçeveler siyah olduğu için. Bu arada sapı siyah da yapabilirsiniz. Yine çerçeveler siyah olduğu için siyah bir sap da güzel olacaktır. Ama ben mürdüm yapmayı tercih ettim. Şimdi bakalım bir kaç sıramız olmuş. Her yerde 4 olmamış. Burada 4, diğer yerlerde 3. Biraz daha örelim. Nerede bırakıyorum? Her yer 4 sıraya çıkınca bırakacağım. Bakın şöyle göstereyim. 1, 2, 3 sıra var daha burada. O yüzden örmeye devam ediyorum. Sadece sık iğne. Görüyorsunuz. Bakalım şimdi. Evet, artık 4 sıra oldu. Şimdi burada ip değiştireceğiz. Geldim. İlmekten girdim. Tığımda çıkarttım. Bakın tığımda 2 ilmek varken renk geçişine yapacağız. Ben diğerinde böyle başlamıştım. Yine aynı şekilde başlayalım. Ne yapıyoruz? Turuncuya geçiyoruz. Yani şuradaki şu açık turuncuya geçiyoruz. Renk geçişinin nasıl yapıldığını 2 renkte göstereceğim. Gerisini artık sapımız bitene kadar kendimiz yapacağız. Bakın bir miktar ipi burada bırakıyorum. Şimdi yandaki ilmeğe giriyorum. Buna girdiğimde bakın şu ipimi ve bu ipimi birazcık ne yapıyorum? Çekiyorum ve bunun üzerine örmeye başlıyorum. Yani hem mor ipi içinden yürütüyorum. Bakın turuncuda daha rahat göreceksiniz. Renk açık renk olduğu için. Bu şekilde hem mürdüm ipimi hem turuncu ipimi yürütüyorum. Böylelikle ipimi gizlemiş oluyorum. Tertemiz bir sap çıkıyor. Hiç böyle ip falan temizlemekle uğraşmıyorsunuz. Hiç saymanıza da gerek yok. Nerede bittiği çok belli oluyor çünkü. Evet. Bakın bir turu bitirdiğimizde yani artık tekrardan turuncunun üzerine geçeceğimiz noktaya geldiğimizde artık yürüttüğümüz alttaki bir önceki rengimizi kesiyoruz. Yani bir tur yürütmüş oluyoruz. O da bizim için yeterli zaten. Bu sapta örenler bilir. Yukarı çıktıkça daha rahat örmeye başlarsınız. Tutacak alanınız artınca. Evet. Bir sırada toplam 7 ilmek olmuş oluyor. Evet bakın. 1, 2 var üst üste görüyorsunuz. Burada bakın bir tane var. Artık bu son yapacak olduğumuz. Şu 2 taneyi gördüğümüzde artık sonuncuyu yapıyoruz demek. Buradayken ne yapıyorum? Hemen yeni rengime geçiyorum. Ne yapmışım ben? Yeşil. Yeşile geçiyorum. Yine aynı şekilde geçtim. Yanındakinden devam ediyorum. Evet. Yine bakın içinden yürüterek 2 ipimi de yoluma devam ediyorum. Dediğim gibi sapı yaparken hem küçük numaraya girdim. Bakın hem de daha dikkatli örüyorum. Biraz sıkı olsun istiyorum sapım. Çok fazla bükülmesin. Sıkı bir sap yaptığımız için yani az ilmekle yaptığımız için içini doldurmanıza gerek yok. Evet bakın bir sırayı bitirdik. Artık bir alttaki ipimizi kesiyoruz. Anlaşıldı diye düşünüyorum.
Bu yöntemle. Şimdi tekrardan nerede ip değiştireceğimizi bir göstereyim. Artık şimdi kaç tur gideceğiz? Kaç sıra, kaç santim hepsini vereceğim ölçü olarak. Bakın. Burada 2 tane var. Bir önceki burası. Burada bitirmem gerekiyor. O zaman burada 2 ilmeğim varken ne yapıyorum? Yeni renge geçiyorum. Ben şu açık saman rengimi aldım. Bu şekilde nerede ip değiştireceğimizi anladık. Her ilmeğe birer tane batarak yolumuza devam ediyoruz. Bakın böyle bir spiral bir kayma yaşanıyor ve hiç de o yüzden rahatsız etmiyor. Görüyorsunuz. O kayma her sırada olduğu için rahatsız edici değil. Yani burası bile öne gelse hiçbir şekilde görüntü rahatsız etmiyor. Şimdi sayalım bakın. Burası 4 demiştik. Burası 4 sıra. 4 sıradan sonra 2 2 diye gidiyoruz. Şu turuncuyu koyduk. Buradan itibaren sayalım isterseniz. Kaç tane turuncu? 1 2 3 4 5 tane turuncu. Turuncu sırası nerede bitiyor? Bakın en son tekrar bordoya geldiğimizde bitiyor. Yani bu durumda ne yapıyoruz? Bakın bordoda bitirdiğimiz için, daha doğrusu mürdüm rengi bu da, mürdümde bitirdiğimiz için en son mavi mürdüm deyip bitiyor. Gördüğünüz üzere maviden de 1 2 3 4 5 tane kullandım. Yine turuncudan 1 2 3 4 5 kullandım. Yani şu mürdüm dışındaki diğer her renkten 5 tur kullanmış oldum. En son bakın en alt kısımlarında uzun 4 sıra mürdüm bıraktım. Dikerken işime yarayacak. Peki şöyle santim olarak bakayım kaç santim olmuş? Evet, 42 santime denk gelmiş. Bu tamamen size kalmış. Daha küçük de yapabilirsiniz, daha büyük de yapabilirsiniz. Motifimiz biraz büyük olduğu için benim için bu sap ideal büyüklükte olmuş oldu. Şimdi gelelim. Evet, bunu da bitireceğim diğeri gibi. En son ilmek kaydırmayla bitiriyoruz bakın. En son geliyoruz, ilmek kaydırmayla bunu bitiriyoruz, tamamlıyoruz. Bunu da aynı şekilde bitireceğim. Biz gelelim şimdi diğer sapımıza. Yeniden 4 milimetrelik tığım alıyorum. Bunu kenara alayım. Bunu biraz sonra ben örmeye devam ederim. Bu arada o sapımızın da ölçüsünü vereceğim size. Ne kadar örmeniz gerektiğini. Ölçelim bakalım. Evet. 110 santim diyebiliriz. Benim bir tane 111 olmuş ama 110 santimde bırakabilirsiniz. Tabi bu neye bağlı? Boyunuza bağlı. Eğer daha kısa boyluysak o zaman biraz daha az yapabiliriz. Ben 110 santim yaptım kendi boyuma göre. Ama isterseniz 100 santim de sizin için ideal olacaktır. Yani onu da söyleyeyim. 100'ü de tercih edebilirsiniz. Bir tık daha bel boşluğunuzda kalması için. 1.10'da birazcık daha kalçaya doğru iner. Ona göre kendiniz kendi boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu sapı örmeye başlayacağız. Bu sefer yeniden 3,5 milimetrelik değil 4 milimetrelik tığımı elime alıyorum. Çünkü daha rahat böyle olmasını istiyorum. Çok sıkı sıkı olsun istemiyorum. Şöyle göstereyim. Beyazın üstünde daha net bir şekilde gözüküyor şurada. Görüyorsunuz. Klasik her çantaya çok yakışan kolay sapımızdan yaptım. Yine buna da. Ve yine neyi tercih ediyorum? Bu çantada da mürdüm rengini. Yani sapımızı yine mürdümle yapacağım. Bu arada bu çanta rafya ile de gerçekten çok güzel oluyor. Onu söyleyeyim.
Çünkü biliyorsunuz rafya bir tık daha tok bir görüntü sağlıyor çantaya. O yüzden rafya ile de gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Özellikle kağıt rafya kullanıyorsanız aynı hasır dokusunu da alabilirsiniz. Hem daha rahat örebilirsiniz hem de örgünüz daha tok tok, daha böyle diri bir şekilde görünecektir. Şimdi 4 milimetrelik tığımı alıyorum. Şunu kaldırayım birazcık. Şöyle zeminimiz beyaz olsun. Şimdi yine aynı şekilde dikmek için bir miktar ip bırakıyorum. Bunda da yine, çünkü bunu da gördüğünüz gibi buraya sarıyoruz. Birazcık ipimi bıraktıktan sonra yine zincir çekeceğim. Bir daha yaptım. Bunu çektiğimde bakın, bu neydi? Düğümsüz başlama tekniği. Bu benim birinci zincirim olmuş oluyor. Buna bir tane daha zincir çekiyorum. Bu da benim ikinci zincirim. Şimdi ikinci zinciri çektikten sonra bu ilk zincirin içinden giriyorum. Ve hemen buraya bir sık iğne yapıyorum. Sonra şimdi ne oldu, dikkat ettiyseniz 2 tane zincir çekmiştik. Bu 2 zincirin şu batılmayan, şurada altta görüyorsunuz 2 tane kanat var. Bu birinci zincir için, bu da ikinci zincir için. Buradan girdim. Yine bunların içinden ilmek çıkartıyorum. Ve tığımın üzerinde şimdi 2 tane ilmeğim var. İkisinden geçiriyorum. Bu şimdi döne döne gideceğiz. Gerçekten çok kolay bir yöntem bu. Şimdi bu her seferinde şu önünüzde, bakın bu ilmeğiniz burada ya, sizin ön tarafınızda, sizden bakan tarafta şöyle bir 2 tane kanat göreceksiniz. Bu 2 ilmekten giriyorsunuz ve sonrasında çıktık. Tığımın üstünde 2 tane var. İkisini birden çıkarttım. Geliyorum tekrar. Bakın benim önümde 2 tane kanat var. Bu ilmeklerden giriyorum. Çıkarttım. Bakın ipim uzun. Birazcık uzun bırakıyorum. İkisinin içinden geçiriyorum. Bakın yine bana bakan tarafta 2 tane ilmek var. Çıkarttım. Bakın yine bana doğru 2 tane. Hep böyle. Artık bunu yapıyorum. Bana doğru olan şu yandaki 2 taneye giriyorum. Oldukça zevkli, kolay ve çok hızlı ilerleyen bir örnek. Sıkmayın. Sıkarsanız sonrasında şuraya batmakta zorlanırsınız. Bakın tam şuraya batmakta zorlanıyor insan. O yüzden sıkı tığla yapmayın. Elinizi çok sıkmayın. Bu şekilde daha rahat ilerleyebileceksiniz. Döndüre döndüre. Dediğim gibi ben böyle daha çok kullanırım. Omzuma çok asarım diyorsanız tavsiyem o zaman 2 kat ipten yapmanız. O zaman sapınız daha kalın olur. Daha kalın olduğu için de omzunuzda daha az baskı hissedersiniz. Evet, anlaşıldı diye düşünüyorum. Bu şekilde şimdi geldim. İstediğim boya kadar ördüm. Ne demiştim? Ben 110 santim ördüm. Geldim şimdi 110 santim ördükten sonra Şimdi 110 santimimi ördükten sonra bu ikisini bu şekilde bakın içinden geçirdim. Yine geldim. Bunun da bakın ilmek kaydıraraktan içinden geçtim ve böylelikle artık bunu bitirmiş oldum. Şimdi burada bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Şuradaki kanat alıyorum. Bakın bunun içinden ilmek kaydırıyorum ve
ağzını bu şekilde bitiriyorum. Tamamlıyorum. Çıkartıyorum şimdi bu ipi. Bunu ne yapacağız? Yine aynı şekilde bir D halkaya dikeceğiz. Yani bundan bir tane daha alacağım, ona dikeceğim. Evet, şimdi geldim. Bakın. Buradan giriyorum. Yine buradaki örgümün göbeğinden giriyorum. Tekrar içinden giriyorum. Şu düz kısmı çantaya monte edeceğiz. O yüzden düz kısma değil, bu kısma. Herhangi bir D kullanabilirsiniz. Doğrudan çantaya da bunu sabitleyebilirsiniz. D halkanız yoksa. Ben biraz daha böyle hareket kabiliyeti olsun diyerekten bu şekilde tercih ediyorum. Şimdi biraz daha şöyle yan taraftan tutayım. Çok eğlenceli bir çanta. Hemen yapmak isteyeceksiniz, yapacaksınız ve takacaksınız. Gerçekten. Evet. Gördüğünüz gibi sapımızı diktik. Şimdi bir tur daha geçiyorum ve sonrasında artık şöyle ipimizi gizlemeye çalışacağız. Nasıl yapacağız bunu? Bakın. Şöyle biraz farklı noktalardan geçeyim. Sonrasında göbekten yürüteceğim. Aynı renk ip olduğu için zaten dikkat çekmiyor. Şimdi buradan örneğin gövdesine geliyorum ve gövdeden aşağıya doğru gözükmeyecek şekilde ilerliyorum. Evet, bu kadar. Bakın buraya kadar yürütmüş olduk. Böylelikle çözülme yapmayacak, sağlam olacak. Evet. Şimdi bunu nasıl monte edeceğiz? Hemen onu da göstereyim. Şimdi ben burayı yanlara getireceğim için bu kısma monte edeceğim. Siz hangi motifi yana getirecekseniz onun tam ortasına denk getirebilirsiniz. Şu hizayı kullanacağım. Bakın burada. Tam şu noktaya dikeceğiz. Böylelikle normalde şöyle duracak. İstediğinde yukarı böyle hareket edebilecek. Şu şekilde dikelim. Şimdi dikerken burada hangi ipi kullanmak istiyorsanız onu kullanın. Ben siyah noktasına geçeceğim için burada ipimi de siyah olarak kullanacağım. Oraya artık çünkü mürdüm tarafına. Ya burada artık ya siyah kullanacaksınız ya da şu yeşil tarafa dikecekseniz de yeşil rengi kullanacaksınız. Mürdümle artık dikmiyoruz burada. Evet. Şimdi burada çift kat ip kullanacağım. Daha kolay, rahat dikebilmek adına. Evet. Şöyle tuttum. Bakın. Siyahtan çıkıyorum arkadan. Tam şu siyah araya. Şimdi burada böyle çok dikkat çekici çıkmayın. Yani önde bu iş hiçbir şekilde belli olmasın. Şu ipimizi de keselim. Arada kalmasın. Bakın şöyle
çevireyim. Bunu daha sonra gizleyeceğiz. Görüyorsunuz hiçbir şekilde belli değil şu anda burada yürüttüğüm ip. Şimdi tekrardan şöyle geçiyorum. Aynı buradaki ilmekleri kullanıyorum yine. Şimdi bir tur daha. Bakın tam nereye denk getirdim? Görüyorsunuz buradaki sık iğneye denk getirdim ki belli olmasın. Şimdi artık ipimi gizleyeceğim. Şuradaki sık iğnelerin arasından. Şimdi burada ne tarafa doğru gizliyorsak diğer ipin ucunu da tam aksi yönde gizlememiz gerekiyor. Aynı yere kalınlık oluşturmasın diye. Evet. Yani şimdi bunu da gizleyeceğiz ve bunu gizlerken tam tersi tarafa gideceğiz. Evet, bu sefer de bu tarafa doğru gidiyoruz. Fazla yürüttüm. Evet, bakın görüyorsunuz hareketli. İstediğiniz aşağıya, istediğinizde yukarı doğru meyillenebiliyor. D halkanın güzel tarafı bu. Bakın görüyorsunuz. Harika. Aynısını şimdi diğer taraf için de yapacağım. Geleceğim ve böylelikle artık çantamızın çok tatlış bir yan sapı da olmuş oldu. Ama tekrar söylüyorum, istemediğiniz zamanlarda da içine rahatlıkla koyabileceksiniz. Evet, şimdi gördüğünüz gibi ben sapın bir tanesini diktim. Diğerinin de tek tarafını diktim. Şimdi bu tarafı dikeceğiz. Burada hemen şunu söylemek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi sapı dikerken tam orta noktaya dikiyoruz. Ama ne yazık ki hani böyle de kullanabilir miyim derseniz böyle de kullanamıyoruz. Çünkü sapın hani evet isterseniz öne getirebilirsiniz ama sonuçta sap bu şekilde takılı olduğu için böyle market poşeti gibi tutarsanız eğer bu yüzünü de istediğiniz zamanlarda kullanabilirsiniz. Şimdi gelin birlikte dikelim sapımızı. Nasıl dikiyoruz hemen onu göstereceğim. Öncelikle güzelce bunu ne yapıyoruz? Bakın şöyle dönük dönük buruk. Yani böyle takılsa da bence hiçbir sakıncası yok ama yine de düzeltiyoruz. Dönme olmasın diye. Şöyle sapımızı düzelttik ve bakın orta noktadan tam şuradan çıkıyorum. Şuradan çıktım. Burada amacımız ne?
Şu 2 tanesi, yani sapın, şuradaki mürdümün 2 tanesi dışarıda kalacak. 2 tanesi ise içeri gidecek. Şöyle dikerken hiçbir zaman ip gözükmeyecek şekilde şöyle yan tarafa geçiyorum. Bakın. Şimdi yine şu bakın örgünün altından geçiyorum. Burada önemli olan nokta bu. Hiçbir şekilde ipimin önden gözükmemesi lazım. Diktiğim ipin. Hemen bir yan ilmekten çıkıyorum. Yine bakın ne yapıyorum? Şu siyah ilmeğin altından geçiyorum. Sıkıca böyle git gel git gel yapa yapa belli noktalardan tekrar geçerek sapımı sağlamlaştırıyorum. Evet, ipim çok uzundu zaten. Koparmayı başardım. Olabildiğince çok sefer gitmeye çalışın. Böyle altlı üstlü. Herhangi bir sıkıntı yaşanmasın sonrasında. Şöyle alttan tekrar geçeyim. Evet. Şimdi burada artık şöyle bir sıkıştırıyorum. Ve sonrasında ilmeklerimin arasından şimdi rastgele geçerek bu ipimi gizleyeceğim. Bir bu sırada gideceğim, bir üst sıraya çıkacağım. O şekilde ipimizi yok edeceğiz. Bakın hemen bir üst sıraya çıktım şimdi. Şöyle çevireyim. Gerçekten kameranın altında biraz zor oluyor. Evet, bu da bitti. Şimdi saplarımız dikildi. Bütün iç sapımız da takıldı. Bakın görüyorsunuz. O da hazır. Ne kaldı? Çıt çıt kaldı. Bir tanesini yaptım. Hadi gelin şimdi diğerini birlikte yapalım. Yine 3,5 milimetrelik tığımı alıyorum elime. Şimdi bir zincirimi çektim. 2, 3, 4, 5. Şimdi 5 tane sık iğneden oluşacak. Bir tane de yükseklik için çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. Şu arka kanattan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada ben niye bu ipi tercih ettim? Yine dikecek olduğum yer bu renk olduğu için.
Çünkü tam şu noktaya geçireceğim, dikeceğim onu. O yüzden buna dikkat ediyorum. Ama siz orada hangi ipi kullanacaksanız onu tercih edin. Bir zincir çektim ve döndüm arkasına. 1 2 3 4 ve 5. Yine bir zincir çektim, döndüm. 1 2 3 4 5. Bir zincir çektim, döndüm. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bir zincir çektim, döndüm. Bakın 1 2 3 4 sıra bitti. Şimdi 5. sırada etrafını dolaşmaya başlıyoruz. 2 3 4 5. Şimdi devam edeceğiz. Şu ilk ilmeğime bir tane işaretleyici takayım. Burada bitecek. Şimdi dönüp dolaşıp geliyorum. Burada da bitireceğim. Aynı yere şimdi tekrar battım. Köşe dönüyorum. İkinci kez oldu. Bir daha battım. Üçüncü kez oldu. Hemen yanından devam ediyorum. Sık iğne boşluklarımdan giriyorum. Şimdi geldim köşeye. Tam şu ilk ilmeğin altına bakın batıyorum. İpimi de şimdi üzerinden yürüteceğim. Burası yine köşe. O yüzden 3 kere batıyorum. Şimdi yanındaki ilmeğin tepesi. Bakın altta bıraktığımız V'lere şimdi batarak ilerliyoruz. İpi de böylelikle yürüttüm. Şimdi son ilmeğe geldim. Yine buraya ne yapıyoruz? 3 tane. 2 ve 3. Hemen yanındaki ilmek ve yanındaki ilmeğe batıyorum. Artık bakın aynı bunun ilk yaptığım sık iğnenin battığım yere geldim. Bir tane yapmıştım. Bu da ikincisi. Şimdi üçüncüsünü iğneyle yapacağım. Dikmek için de birazcık pay vereceğim ve ipimi keseceğim. Yine iğnemi takıyorum. Kargom geldi. Eğer iğnem içinde geldiyse artık bu iğneden kurtulmak istiyorum. O kadar kalın ve kötü bir iğne ki. Şu yürüttüğüm ipin artık fazlalığını burada keseyim. Şimdi o yapmış olduğum işaretleyici taktığım sık iğneden giriyorum. Sonra yine aynı ipin çıktığı yerden arkaya geçiyorum. Ve böylelikle bu güzel karemizi oluşturmuş oluyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Artık zımbalarımızı takacağız. Yani çıt çıtlarımızı takacağız. Siz şu şekilde geçirmeli bir çıt çıt kullanabilirsiniz. Bakın bunu böyle geçiriyorsunuz. Arkasını da bunun bir aparatı var. Onu takıp kıstırıyorsunuz. Penseyle bitti gitti. Ama ben normal pres makinesiyle basacağım. Hemen onu da göstereyim size. Bakın şöyle arkasında temiz bir görüntü bırakmış oluyoruz bu şekilde. Bu arada Tanış fermuar aksesuardan aldım. Şu şekilde zımbanın bir tarafı, yani çıt çıtın bir tarafı. Şu şekilde de diğer tarafını aldım. Gelin şimdi tulumbamızla basalım. Evet, şimdi şu şekilde bakın örgümüzü aldık.
tam orta noktasından geçirdim bunu. Arkasına da bunu taktım. Şimdi bakıyorum hangisi takılı, diğeri takılı. Önce onu basalım. Yine bunu da geçirdim. Bakın şöyle koyuyorum. Bunu da koydum. Şimdi bastırdım ve işte bu kadar. Arkası böyle temiz bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi bunu basmak için ise diğer tarafını bakın çukur olan tarafını taktım. Yine aynı şekilde bunu da basmış oldum. Görüyorsunuz son derece düzgün 2 tane çıt çıtımız oldu. Hadi hemen dikelim bunu da çantaya. Evet, şimdi bir tanesini diktim. Hemen gelin diğerini de karşısına birlikte dikelim. Görmüş olduğunuz gibi tam bakın bunun mürdümün hizasından dikiyorum. Biraz içte kalacak şekilde ortayı koydum. Altındaki örnekten hizalayabilirsiniz. Yani şuradan hizalayabilirsiniz. Pardon, şöyle. Tam orta noktaya yerleştirdim ve sonrasında ön tarafa geçiyorum. Burada şu ilmeğimin içinden geçiyorum bir tane. Arkaya çıkıyorum ve yanındaki ilmekten geçtim. Bir yanındaki ilmekten yine ne yapıyorum? Öne geliyorum. Yine içinden geçiyorum. Arkaya gittim. Hep bakın bir sık iğne ilerleyerek dikiyoruz. Ben böyle illa markada öyle o zaman böyle olsun modunda değilim. Her zaman için olabildiğince sizler için görselde her ne kadar sadık kalmışım gibi gözükse de onun size daha kullanışlı versiyonlarını yapmaya çalışıyorum. Yani örneğin bu biliyorsunuz normalde. Şimdi geri gidiyoruz bu arada. Çıt çıt sanırım yoktu bu çantada ama yani bence benim için önemli. Çıt çıt ağzında. Ben takıyorum. Dediğim gibi yani muhtemelen mesela bu çantayı ben kullanacak olsam ben bunu astar da dikerim. Ben seviyorum. Bu arada astarını nasıl dikeceksiniz bu çantada? Öncelikle taban olarak bunu alttan çıktık. Evet. Bir tur daha gittim. Şimdi artık bakın şöyle ilmeklerimin arasından ipimi yürütebildiğim kadar yürütüyorum. Tabanı kesiyorsunuz kare olarak kumaşınızı. Sonra etrafınızdaki 4 karenin genişliğinde tek bir kumaş dikiyorsunuz. Ve sonra o kare ile bu kumaşı ne yapıyorsunuz? Birleştiriyorsunuz. Ama bunu birleştirmeyi de yapmadan önce ne yapıyorsunuz? Ceplerini takıyorsunuz. Bakın şahane oldu, görüyorsunuz. Evet, artık içinde yedek sapımız, çıt çıtımız ve kendimize göre yaptığımız dediğim gibi saplar benim için sizlere anlatması ve sizlerin herkesin daha kolay yapabilmesi açısından önemliydi. O yüzden bu sapı tercih ettim. Hemen şimdi size diğerini nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Yani Meltem Hanım ben sizin videonuzda keşke orijinal sapı yapsaydınız diyenler için bakın şimdi onun da nasıl yapıldığını göstereceğim size. Şimdi örnek olarak bunun üzerine göstereceğim. Yine 3,5 milimetrelik tığımı alıyorum. Diyelim ki şu şekilde başlayalım. Halatımızın, tabi bu biraz ince bir halat, siz yapacak olursanız mesela bunun daha kalın olanını tercih etmeniz lazım. Bu birazcık küçük. Bakın bu şekilde
bu halatın üzerine sık iğnelerimi yaparak ilerliyorum. Bir yandan da sıkı yapmaya çalışıyorum. Yani aradan halatımız gözükmesin. Bakın ilmeğim biraz, tepe ilmeğim genişledi. Hemen görüyorsunuz. İlmek tepeniz genişleyince görüntü değişiyor. Şimdi diyelim ki bu aşamadasınız ve renk değiştireceksiniz. Ne yapıyoruz? Renk değiştireceğimiz esnada hemen diyelim ki hasır rengime geçeceğim. Ne yapıyorum? Şu ikisini alıyorum. İsterseniz daha rahat yapmak için şöyle de yapabilirsiniz. Buna işaretleyicinizi takarsınız. Bu aşamadayken şu iki tanesini alıp yeni ipime geçiyorum. Bir miktar bunu örün böyle. Pardon, ip doladım tığıma, niye doladıysam. Şimdi ipin üzerinden yürütüyorum. Hem krem ipimin üzerinden yürütüyorum, hem yeşil ipimin üzerinden yürütüyorum. Bakın bunu denk düşürmek, yan yana getirmek bence çok daha uğraştırıcı. Yani tabii bunu sarabilirsiniz bu arada. Bu şekilde uğraşmayıp sara da gidebilirsiniz. Bakın bunu çektik mi bu düzelecek. Böyle renk değiştire değiştire geçiyorsunuz. Yani bu da bir alternatif. Eğer isterseniz bu sapı da tercih edebilirsiniz. Yine orijinaldeki sap olsun istiyorsanız bunu yapacaksınız. Evet, uzaktan tatlı görünebilir, güzel olabilir ama ben her zaman için daha temiz bir görüntü seviyorum. O yüzden benim tercihim bu sap oldu. Şöyle tekrardan gösteriyorum. Zaten 7'den yaptığınız için, 7 ilmekten yaptığınız için oldukça birbirine yakın, ince ve sıkı bir sap. Ekstra herhangi bir güçlendiriciye de ihtiyaç duymuyor. Çantamızı bitirdik. Hadi hemen finalde şöyle karşıdan son haline bir bakalım. Ve finaldeyiz. Gerçekten o kadar güzel oldu ki, o kadar içime sinen bir çalışma oldu ki sanırım veremeyeceğim kimseye. Ben kullanacağım bu çantayı. Her hali, her duruşu, her opsiyonu çok güzel oldu. Şimdi göreceksiniz. Diğer versiyonlarını da size tek tek göstereceğim. Şimdi açalım, içine bakalım öncelikle. Bakın çıt çıtımızın duruşu. İçindeki sapımızı da çıkartalım hemen. Şahane oldu. Özellikle ben çapraz takıldığındaki duruşunu da çok sevdim. Yani kolumdaki duruşunu çok beğendim. Şöyle muhtemelen ben dışarıda gezerken bu şekilde tercih edebilirim diye düşünüyorum. Sapları oldukça ideal boyutta, çok kullanışlı oldu. Şimdi burada dilerseniz şöyle de kullanabilirsiniz. Bakın gösteriyorum. İçindekini, tabii ben şu an bir yere koyamadığım için düzgün yapamadım ama siz güzelce düğümlersiniz. Bu şekilde koyduğunuzda içine, bakın şimdi gerçekten o kadar güzel bir versiyon oldu ki bu da. Yani ister yeşil tarafını önünüze getirin, ister mürdüm tarafını, çok güzel oldu. Ben bu halini de çok beğendim. Hani kolunuzda böyle şirin bir havada taşımak istiyorsanız böyle de kullanabilirsiniz. Yine ağzına ben bununla her seferinde uğraşamam diyorsanız doğrudan direkt bir yine bir kancalı aparatta yapabilirsiniz. Gerçekten ben öyle son anda denerken oldu. Çok hoşuma gitti. Size de o versiyonu göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım buraya kadar benimle bu güzel çantayı örmüşsünüzdür diyorum. Bir başka güzellikle daha görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hala kanalıma abone olmadıysanız da kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum.
Şimdi siz çantasını örerken ben de hemen şapkasını hazırlamaya başlayacağım. Mutlaka bu takımı tamamlayalım diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.